Merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Havalar sıcak. Sıcak günlerde özellikle çocuklarımızın seveceği güzel bir tarif paylaşacağım. Meybuz hazırlayacağım. Yani meyvenin suyu, püresini buz haline dönüştürüp yavrularımızın damaklarını serinletmeye çalışacağım. Meybuzumuzda neler var? Kaç çeşit hazırlayacağım? Hemen sizlerle başlıyorum. Kirazlı hazırlayacağım. Kirazlıdan sonra çilekli var. Kavunlu, karpuzlu, kayısı veya şeftali her ikisi de olur. Limonlu ve portakallı C vitamini grubundan da yararlansın istiyorum yavrularımız. Şekerli ya da ballı hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz. Kalıplar aldım böyle hazır satılan kalıplardan. Meybuz kalıplarından da dondurma için satılan kalıplar ama meybuzda da kullanılabiliyor. Yetmediği takdirde plastik bardaklara da doldurabileceğiz inşallah. Evet, şimdi önce meybuzumuzda çilekle başlıyorum. Çilekleri ayıklayıp hemen ondan sonra birazcık bal ve az bir şey su ilavesiyle püre haline getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kase çileğimizi ayıkladık. Parçalayıcının içine aldım. Şimdi burada 3 tatlı kaşığı şeker vereceğim. Şeker ya da bal. Her ikisi de olur. Hangisini isterseniz faydalanabilirsiniz. 1 çay bardağı soğuk su veriyorum buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, soğuk suyumuzu verdikten sonra hemen kapağını kapatıyoruz. Ve start düğmesine basıyorum. Püre haline getiriyorum. Parçalayıcıdan geçirmiş olduğumuz çileği püre haline getirdim ve süzdürüyorum. Süzdürmeden meybuz yapmayalım çünkü içindeki çekirdekler yerken rahatsız eder insanı. Ondan dolayı söylüyorum. Süzdürdüğünüz zaman orijinal meyve tadını net bir şekilde alırsınız. Ev yapımı çilekli meybuz. Bakın süzgecin içerisinde çekirdekleri görünüyor. Çok güzel oldu. Orijinal çilekli meybuzumuz şu anda hazır. Kaplara doldurup dondurucuya gitmeye hazır hale geldi. Şimdi burada ya böyle bir kepçe yardımıyla ya da kek harcı kalıbına doldurup oradan da doldurabilirsiniz. Çok güzel oldu. Böyle de doldurulabiliyormuş. Meybuzlarımız kalıpların içine dolduracağız ve dondurucuya göndereceğiz. Meybuzda şimdi sıra geldi kirazlıya. Bir kase kirazın çekirdeklerini çıkartıp parçalayıcının içine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı su, 2 tatlı kaşığı şeker koyup parçalayıcıdan püre haline getirip kaplara dolduruyoruz. Kirazlı için şekeri ve suyu hemen döküyorum ve parçalayıcıdan geçiriyoruz. Vişne de olur, kiraz da olur. Doldurmaya geçebiliriz. Çok güzel oldu. Müthiş bir rengi var kirazlının. Hemen kirazlıyı da dolduralım. Gel bakalım canım şöyle. Geliyor. Kirazlıyı da dolduruyoruz çileklinin yanına. Rengin güzelliğini görmek ister misiniz? Subhanallah. Bu da kirazlısı. Kirazlısını süzdürmeye gerek yok. Çileklerin çekirdeği rahatsız eder ama kirazlıda böyle bir şey yok. Hemen dolduruyorum. Biraz kenarlara döktüm, özür dilerim. Bu da hazır. Sıra geldi kayısılı meybuz hazırlamaya. Kayısıları çekirdeklerinden ayıklıyorum. Çok güzel bir kayısıymış. Kırmızı renkli bakın. Kayısı veya şeftali her ikisi de olur. Allah ne verdiyse. Önemli olan mevsim meyvesiyle çocuklarımız için serinlik sular hazırlayabilelim. Kayısının üstüne birazcık bal sıkacağım şimdi. Şöyle hafiften bir bal. Kayısının şekeriyle bütünleşsin. Ve 1 çay bardağı su koyuyoruz. Hepsine meyveleri sulandırabilmesi için kıymetli seyircilerim parçalayıcıdan geçiriyorum. Püre haline getirip kaplara dolduruyorum. Kıvamı çıktı ortaya. Kayısılı meybuzumuzu görüyoruz. Çok güzel oldu. Müthiş de bir kokusu var. Bal ile buluştu.
enfes bir kokuya kavuştu. Evet, şimdi hemen kalıbımızın içine dolduruyorum kayısılı. Ve bir de bardağa dolduracağım. Bardakta, kalıpta, Allah ne verse, imkanlarınız neye müsaitse doldurabilirsiniz. Karpuzu kesip parçalayıcıdan geçiriyorum ve kaplara dolduruyorum. Şeker, bal koymuyorum. Doğal tadıyla kalıyor. Sıra geldi, karpuzumuzu dolduruyoruz kalıplarımızın içine. Doğal haliyle hiç şeker, su, hiçbir şey koymadım. Sadece karpuzu parçalayıcıdan geçirdim. Şimdi meybuz kalıbımızın içine de dolduruyorum. Evet, bu da hazır. Rengarenk meyveler devam ediyor hazırlanmaya. Sıra geldi, kavunlusunu hazırlıyorum. Subhanallah, rengin güzelliğine bakın. İkiye kesiyorum. Çekirdeklerini alıp kabuğundan ayırıp parçalayıcıdan geçiriyorum. İçine bir kaşık bal koyacağım. Bal ve kavun birlikte püre haline gelecek. Kavunun üzerine birazcık bal sıkıyorum. Evet, kavunlusu da hazır. Altın sarısı bir renk çıkmış ortaya. Subhanallah. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel olmuş kavunlusu da. Hemen kavunlusunu da dolduralım şimdi. Kalıbımızın içerisine. Bismillahirrahmanirrahim. Mutfakta canlanan hareketli bir şeyler oldu. Evet, şimdi kavunluyu da hemen dolduruyorum kalıbına. Bu da hazır. Portakalları ikiye kesiyorum. Suyunu sıkıp direkt kalıpların içine dolduracağım. Başka hiçbir şey koymayacağım. Doğal C vitamini meybuz haline döndürmüş olacağız. Bu sayede hem C vitamini alacak, çocuklarımız yapay bir tatlandırıcı değil de doğal bir şekilde lezzetlerden faydalanmış olacaklar. Sıra geldi portakal suyumuza. Çok renkli oldu. Rengarenk meybuzlar hazırladım. Sizler için sevgili seyircilerim hazır. Şimdi hemen kalıbımıza da dolduruyoruz. Kalanları da bardaklara dolduruyorum. Özür dilerim döktüğüm için etrafa. Canım benim, nasıl döktüm onları oradan alırım. Evet, kapağını kapatıyorum. Tezgahımı temizliyorum. Son bir tane kaldı. Limonluya geçiyorum. Limonlu meybuzda bir tatlı kaşığı döktüğüm, ikinci tatlı kaşığı da döküyorum şekeri. Şeker ve su ile biraz tatlandırıyorum. Burası hazır. Şimdi buranın üzerine 2 tane limon keseceğim. 2 limonu kesip suyunu sıkıyoruz. Eritilmiş şeker suyla limonlu, güzel, mayhoş bir meybuz hazırlıyoruz. Şekerli suyun üzerine limon suyunu ilave ediyorum. Ve bardak içerisine alıp donduruyorum. Yedi çeşit meybuz hazırladım sizler için. Sevgili seyircilerim, bakın rengarenk. Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyor bize. Sulu olanları şöyle limon dilimi batırıp üzerine gelecek şekilde koyarsanız çubuğu ortada tutmuş olur. Tam donma esnasında bir kontrol edebilirseniz çubuk ortada olsun. Çıkardığımızda yavrularımız kolay bir şekilde meybuzlarını tadabilsinler. Bir gece dondurucuda bekliyor. Ertesi günü servise hazır.
dolaba koyun dondurucuya. Her vakit çıkartıp çocuklarınıza ikram edebilirsiniz. Rengarenk müthiş lezzetler. Oktay Usta'dan. Sevgili seyircilerim, 7 çeşit meybuz hazırladım sizler için. Bir gece dondurucuda bekledi. Rengarenk. Yavrularımıza tamamen doğal, hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlanmış meyvelerin özüyle hazırladığım meybuzları. Bakalım şimdi bir gece bekledikten sonra meybuzlarımızın performansını kontrol edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor buradaki kavunlu olanı. Çok güzel. Yok, özür dilerim. Burası portakal. Portakal suyuyla hazırlamış olduğum, son derece güzel görüyorsunuz. Ev yapımı. Kavunluyu bulayım hemen. Kavunlu demiştim az önce. Kavunlu burada. Gelir misin canım? Evet, kavunluyu görüyoruz. Yavrularımız sıcakta bunaldıkları vakit, serinlemek istediklerinde çocuklarımızın böyle damakları serinleyecek. Hem de doğal meyvenin özüyle, suyuyla hazırlanmış, bakın. Hiçbir yapay bir şey yok. Sevgili seyircilerim, görüyorsunuz. Son derece güzel olmuş. Evet, devam edelim. Şimdi buradaki çilekli geliyor. Canım, gelir misin? Çileklim, gel bakayım. Çilekli yerinden çıkmadı. O kalsın, birazdan ters çevirip çıkartırım. Portakallıya gelelim. Evet, özür dilerim. Bu da karpuzlu. Karpuzlu, portakallı, kavun, çilek, kayısı, buradaki de kirazlı. Kirazlı da gelmedi. Canım benim. O da beklesin. Bunları böyle bir suya tutarsanız, şöyle hemen suya tuttuğunuz zaman bırakır kendini. Bırakır mısın canım? Yok, bırakmadı. Sevgiyle sarılmış. Birazdan bırakır. O zaman biz devam edelim. Şimdi meybuzun kalıplar halindekileri de görelim. Hemen açıyorum. Bakın, geliyor. Aa, çok güzel. Süper bir görüntüsü var. Karpuzlu. Harika. Hemen bir tane daha açayım. Gel bakalım. Buradaki de kavunlu. Kavunlu karpuzlu meybuzları görüyoruz. Oktay Usta sizler için hazırladı kıymetli seyircilerim. Hemen bir de bardaklara koymuştum. Çeşit çeşit kalıbı olmayanları da düşünerekten. Buradakiler de sevgili seyircilerim normal plastik bardaklarda. Yavrulara her çeşit imkanı sunmaya çalıştım. Şuradaki de limonlu. Limonu da çıkarayım, bir görelim. %100 limon fresh. Görüyor musunuz? İşte Oktay Usta'dan yavrular için bir yaz serinliği meybuz tarifi geldi. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum kıymetli seyircilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Yeni tariflerimde buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.